Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Funda. Bugün size bu görmüş olduğunuz çok ünlü bir markaya ait olan çantanın yapılışını anlatacağım. Anlatmaya geçmeden önce arkadaşlar, bu videomun da solaklar için versiyonunu 1-2 gün içerisinde kanalıma yükleyeceğim. Eğer etrafınızda solak arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşabilirsiniz. Bu çanta arkadaşlar kaç? 1,5 yumak iple yaptım. Birazdan malzemeleri göstereceğim zaten. O ipimden 1,5 yumak ip kullandım. Çünkü merak ediyorsunuz ne kadar ip gidiyor diye. Çok az ip kullandım. Çok da kolay bir çanta oldu. Beğeniyorsanız eğer bunu benimle videolarımın yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz biçimde abone olabilirsiniz. Yaptığım çalışmaların ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hadi bakalım başlayalım. Eğer sorularınız olursa bunları benimle yorumlarda bana sorabilirsiniz sorularınızı. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi size kullanacağım malzemeleri göstereceğim. İpim bu, bunu kullanıyorum. Bu ipimin markası Fibra Natura Raffia Chunky. Numarasını da söyleyeyim hemen. 114-16. İp olarak bunu kullanıyorum. Tığ olarak Tulip'in 4 milimetre tığını kullanıyorum. Şöyle balen kullanacağım. Bu balenin ne olduğunu biliyorsunuzdur mutlaka. Bu korselerin içine onların dik durmasını sağlamak için koyulan plastik bir şerit. Bu 5 milimetrelik bir şerit. Bunun 3 milimetrelikleri de var. Benim elimde şu an bu olduğu için ve çantanın orijinaline uygun olan da bu olduğu için bunu kullanacağım. Ben bunu internetten almıştım. Balen diye aratırsanız bulabilirsiniz. Yani alma imkanınız olmayabilir. O zaman onun yerine de bu ipi katlayarak yapacağız. Kenar kısmında göstereceğim. Aynı sistemi çantanın gövdesinde de kullanabilirsiniz. Sonra şöyle fermuar kullanacağım. Yani dikilmemiş bir fermuarım var. Bunu kullanacağım. Şöyle gerçek deri değil bu ama güzel kaliteli bir suni deri. Çanta sapım var. Bunu kullanacağım. Makasım var. Mezron var. İşte iğnem var. Şöyle bir handmade yazım var. Bunu büyük ihtimalle kullanacağım. Malzemelerim bunlar. Şimdi artık başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi örgüme başlamadan önce 3 metre 20 santimlik 5 tane ip kesiyorum şöyle. Şimdi kameraya gösteremeyeceğim bütün parçayı, şöyle göstereyim ya da bir saniye. Şöyle, bu 3 metre 20 santim 5 parça ip kesip onu şöyle ortadan katlayıp bir kenara koyuyorum. Çünkü başladıktan sonra ipimi buradan kesemeyeceğim. Kesmemeliyim daha doğrusu. Şimdi şeyi de hazırlıyorum. Bir tane ayraç hazırlıyorum ve örgüme başlıyorum. Bir tane sihirli halka yapıyorum. Ve bu sihirli halkamın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne yapıp ipimi şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi 8 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bu 3 metre 20 santim kestiğim 5 tane ipimi ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle 10 tane ipim oluyor yan yana. Şimdi bu ipi alıyorum. Şöyle şu araya ilmeğimle ipimin arasından geçiriyorum. Şöyle şunu da alayım buradan. Evet, bu ikisinin arasında şu an bu iplerim. Şimdi şu ilk sık iğnem vardı ya benim yaptığım. Onun içerisine sık iğne yapacağım. Şöyle şunu hatta biraz şöyle dolayayım. Bu örgümün tığımın üzerinde kalacak. Bir sık iğne, aynı boşluğun içerisine ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi şuraya bir işaretçi koyuyorum. Sonra geliyorum ikinci sık iğnemin içerisine şuraya
2 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 ve aynı boşluğun içerisine bir tane daha. 2. Sonra şöyle ipimi büke büke götürüyorum. Sonra bir sonraki sık iğnemin içerisine yine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Bu arada şu da benim sihirli halkamdan kalan ipim. Bu arada onu da arada yediriyorum. Şu an 6 tane sık iğnem oldu. Burada her sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapacağım. Sayarak giderim. 6. Bir sonrakine geçiyorum. 7. Aynı boşluğun içerisine yapıyorum. 8. Sonra bir sonrakine geçiyorum. 9. Ve aynı boşluğun içerisine 10. Bir sonrakine geçiyorum. 11. Aynı boşluğa 12. Bir sonrakine yapıyorum. 13. Aynı boşluğa 14. Bir sonrakine geçiyorum. 15 ve aynı boşluğun içerisine yapıyorum tekrar 16. İlk sırada 8 tane olan sık iğne sayım bu sırada 16'ya çıkıyor. Şimdi zaten başlangıç yerime geldim. İşaretçimi çıkartıyorum. Bu sırada da her sık iğnenin içerisine yine 2 tane sık iğne yapacağım. Şimdi hemen önümdeki sık iğne burası. Buraya batıyorum ve ipimi uzatarak bir sık iğne yapıyorum ve işaretçimi koyuyorum. Başlangıç yerimi kaybetmek istemiyorum çünkü. Aynı boşluğa tekrar sık iğne yapıyorum. 2. Bir sonrakine 3. Aynı boşluğa tekrar 4. Bir sonrakine 5. Aynı boşluğa 6. Bir sonrakine 7. Aynı boşluğa 8. Böyle bu sırayı da arkadaşlar her sık iğnenin içerisine 2'şer tane sık iğne yaparak ben bu sırayı tamamlayıp geliyorum. İlk sıram 8'di, sonra 16'ya çıkarttım. Şimdi bu sırada 32 ilmek oldu. 2 katına çıktı. Şimdi ilmeğimi işaretçimi çıkarttım. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine. Önce işaretçimi takayım başlangıç yerimi karıştırmamak için. Aynı boşluğa bir tane daha. 2 sık iğne yaptım. Sonra bir sonraki boşluğa sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir sonrakine atlıyorum. Bir önceki sırada hepsine ikişer ikişer batmıştım. Şimdi bir tane çift yapacağım, bir tane tek yapacağım. Tekimi yaptım. Şimdi çift yapacağım. Aynı boşluğa 2 tane batacağım yani. 1, 2. Sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir sonrakine geçiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Sonra bir sonrakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve bir sonrakine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada da kuralım bir tek yapacağım, bir çift yapacağım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Şimdi ben bu sırayı örüp geliyorum. Tek yaptım. Şimdi burası çift olacak. Evet, tamamlayıp geliyorum ben. Evet, sıramın sonuna geldim. 48 ilmek yaparak. Şimdi yine işaretçimi çıkartıyorum. Bu sırada da şimdi bir tane yapayım, bir tane işaretçimi takayım, öyle konuşayım, kafam karışmasın. Şimdi bu sırada da bir tane çift yapacağım, 2 tane tek yapacağım arkadaşlar. Bir yaptım, aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum, çiftimi yaptım. Şimdi bir tek ve bir sonraki boşluğuma geldim, ikinci tek. Sonra bir tane çift yapıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp ikinci sık iğnemi yapıyorum. Sonra yine bir sonrakine gidiyorum. Bir tek
2 tek, sonra bir çift, 1 2, bir tek, 2 tek ve bir çift, 1 2. Evet arkadaşlar, bu sırayı da aynı şekilde bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek olarak tamamlayıp geliyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi şöyle bir ölçelim. Arkadaşlar bu şu an 10 santim. 10 santim, 11'e yakın neredeyse. Şimdi bu çantanın orijinal boyutunda yapsak burada bitirmem lazım. Ama ben böyle biraz da ele avuca gelsin istiyorum. Yani çok da minik bir şey olsun istemiyorum. Eğer siz bu şekilde orijinaline bağlı kalacağım derseniz bu sıra yeterli. Burada totalde kaçtık? 48, 62 ilmeğim var şu an. Eğer siz orijinaline bağlı kalacaksanız şu yan bunu burada bitirebilirsiniz. Ben bir sıra daha öreceğim. Orada yapacağım işlemi siz burada yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Ayracımı çıkartıyorum buradan. Yine bir tane çift yapıyorum. 1 ve 2, hemen şu ilk yaptığım sık iğnenin üzerine yine ayracımı takacağım ve yerimi karıştırmak istemiyorum. Sonra 3 tane tek yapacağım arkadaşlar. Ne yapmıştık? Burada bir çift 2 tek yapmıştık. Bu sırada da bir çift 3 tek yapıyoruz. 2 tek ve 3 tek. Şimdi bir çift. 1 2, bir tek, 2 tek ve 3 tek. Bir çift. 1 2, bir tek, 2 tek ve 3 tek. Şimdi ben bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde bir çift 3 tek olarak tamamlayıp geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sıramı tamamlamaya 2 ilmek kaldı. Ben şöyle şunu azıcık uzatayım. Şuradan şöyle ipimi verev şekilde keseceğim. Şöyle biraz çaprazlama yaparak, ipimi kesmeyeyim de. Evet. Bunları ayırıyorum. Ben bunları sonra belki püskül falan bir şey yaparım. Kullanırım oraya. Böyle kenarda fazlalık parçanız kalsın. Bu arada bakalım ne kadar kısa yapabilirmişiz. Burası yaklaşık bir 30 santim civarında. 60 santim. Yani 2.60 santim kessek de yeterli olabiliyormuş. Ama yine de ben riski almak istemedim. Bunu sonrasında ben değerlendiririm. Şimdi evet, artık tamamlayalım. Bir çift yaptım, bir tek yaptım. İkinci tekimi yapıyorum. Ve üçüncü tekimi yapıp bitiriyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi iğnemi bulayım. Evet, iğnemi aldım. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer bir önceki sırada tamamlamak istiyorsanız aynı bu şekilde bitişinizi yapabilirsiniz. Ve bu ipimi geçirme işleminin aynısını orada da, yani şu sırayı bitirme işleminin aynısını bir önceki sırada yapabilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Şunu arkaya alacağım, düğümleyeceğim ipimi. Bunu yaparken şu ilmeği taklit edeceğim arkadaşlar. Şunu. Onu da nasıl yapacağım? Getireceğim. Şimdi bunu böyle şunun altından geçireceğim. Böyle. Sonra onu da getireceğim. Aynı bunun taklidi. Buradan getirip şunun içerisinden geçireceğim. Şuradan. Şöyle arkadan geçiriyorum. Ve
birleştiriyorum. Sonrasında da bunu artık arkada biraz dolaştırıp saklayıp düğümleyeceğim. Şöyle bir düğüm atayım. Evet, yeterli. Kağıt ip zaten rafya kolay kolay sökülmez. Bunu da kesiyorum. Bundan 2 tane olacak arkadaşlar. Şöyle ben zaten bir tanesini yapmıştım. Şimdi ben bunları azıcık ütüleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi ikisini de ütüledim. Şöyle bir ölçüp göstereceğim kaç santim olduğunu. 14 santimlik çapı var. Güzel. Şimdi şu kot farkı ister istemez olacak. Çünkü arada biz bir şey kullanıyoruz. Bunları ben şöyle alta getireceğim. Zaten o çok fark edilmeyecek. Bunun bu şekilde oldu. Şimdi bir hesaplama yapmak durumundayız. Şimdi fermuarımı, daha doğrusu gövdeyi ben şu çapa sararak yapacağım. Şöyle fermuarım için benim şöyle 2 tane ilmeğe ihtiyacım var. 2 tane de dikiş payı olmuş olsa 4 tane ilmeği ben ayıracağım. Benim toplam 80 ilmeğim vardı. 4 ilmek eksik yapacağım. Bu gövdenin tabanını, yani 76 ilmekle başlayacağım. Şu an soyut geliyor olabilir söylediğim. Biraz sonra gövde oturmaya başladığı zaman neden bahsettiğimi daha net anlayacaksınız. Şöyle bir tane şey çekiyorum. Düğüm, kilit zinciri yapıyorum. Sonra buraya 76 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar, 76 zincir çektim. Şimdi şöyle bir kabaca bir ölçelim. Büyük ihtimalle uzun gelecek. Evet. Şu an sanki uzun bir zincir çekmişim gibi. Sanki bu çevresinden daha geniş olacakmış gibi duruyor. Ama hayır, öyle değil. Bu ördükçe, sıraları ördükçe bu zincirim daha da kısalacak. O yüzden hiç endişeniz olmasın. Burası 76 ilmek. Burada da 76 ilmeğe denk geleceği için bunun ihtimali yok. Oraya denk gelmeme ihtimali yok. Ölçüsü uyacak. Birazdan göreceksiniz. Şimdi bu 76. zincirimin içerisine ben şöyle bir ayracımı takıyorum. Burası benim 76. ilmeğim. Sonra üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sonra şöyle geri dönüyorum. Burası 76. zincirim diye benim. 75. zincirimin içerisine yarım trabzan yapacağım. Yarım trabzan da şu. 1 mil üstü alıyorum. Buraya batıyorum. Ve 1, 2, 3 ilmeğin 3'ünü birlikte çekiyorum. Bu. Sonra bir zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Hemen önümdeki sık iğneye değil. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluk atlıyorum. Buraya değil, ikincisine yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir boşluk, ikincisine yarım trabzan. Bir zincir, bir boşluk, ikincisine yarım trabzan. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Aralarda birer zincir çekiyorum. Birer boşluk bırakıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Tekrar göstereyim yarım trabzanı. Bir zincir çektim. Milimi doladım ipime. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine trabzanımı şu 3 ilmeğin birlikte çekip tamamlıyorum. Bu sırayı böyle yapıp geliyorum. Evet, sıramın sonuna kadar yaptım. Toplamda 38 tane şöyle boşluğum oldu. Elim görünüyor mu? Şu boşluklardan 38 tane boşluğum oldu arkadaşlar. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Örgümü arkaya çeviriyorum. 1 mil üstü alıyorum. Bakın şimdi şurada 2 tane batılası yer var. Buraya mı batacağız? Buraya mı batacağız? Şuraya örgümün tığ tuttuğum elin tarafına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum. Bakın şuraya. Şuna değil, şuna. Batıyorum. Ve yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde şöyle arkadan da bakalım. Bir zincir çekiyorum.
Şimdi bu yarım trabzanın hemen üzerindeki boşluğa batıyorum. Evet. Neden sağı sol demiyorum? Çünkü videolarımı solaklar içinde düzenlediğim için böyle sağı solu gibi ifadeleri kullandığım zaman onların kafasını karıştırmak istemediğimden dolayı tığ tuttuğum elimdeki taraf diyorum. Bakın şurası çubuk. Buraya da batılabilir gibi duruyor. Şuraya da. Ben tığ tuttuğum tarafa batacağım. Evet. Şöyle bir çevirip bakalım. Bakın şöyle oluyor. Gayet güzel, düzgün. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Şu birleştirmeyi yine beraber yapalım. Bunu çıkarabiliriz buradan artık. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum bakın şuraya. Bir tane. Yok, bir öncekini yapacağız. Şuraya yani buraya battım ya, arada bir tane sık iğne boşluk bırakıyorum. İkincisine batıyorum ve şeyi yapıyorum. Yarım trabzanımı yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Şöyle bir bakalım nasıl oldu burada. Şöyle biraz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve yine aynı şekilde şu taraftaki tığ tuttuğum taraftaki sık iğnenin içerisine ilmek kaydırma yapıyorum. Bunun başka hiçbir esprisi yok. Ta ki baleni takana kadar. O yüzden ben şimdi birkaç tane şöyle beraber yapacağız. Sonra ben balene gelene kadar kendim öreceğim. Evet, bu şekilde tahminimce 6 sıra olur diye düşünüyorum ama belki 7 sırada yapabilirim. Ben istediğim ölçüye gelene kadar aynı bu şekilde sadece kafes yaparak aynı dönüşü aynı şekilde yapacağım. Bu tarafta da yaptım. Burada da yaptım. Artık dönüşün nasıl yapıldığını da görüyorsunuz. İlk 3 zincir çekerek dönüp yine yarım trabzanlarımın üzerine batıyorum. Ben şimdi bunu balen kısmına gelene kadar örüp geri geliyorum. Evet, ben şimdi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. 7 sırada yaklaşık 6,5-7 santime denk geldi. Şöyle ölçü olarak da bir bakalım. Burası kaç santim oldu? 40-41 santime denk geldi. Şimdi artık balenimizi yapma sıramıza geldik. Şöyle ben biraz çıkartayım. Evet. Şöyle biraz uzunca keseceğim ben. Ne olur ne olmaz. Az olmasın, çok olsun diye. Sonra şöyle ipimi parmağımı doluyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra balenimi şöyle koyuyorum. Hemen nasıl yapıyorduk? Şöyle. Şöyle önde duracak balenim. Hemen şu şeyin yarım trabzanımın tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra şu boşluğa geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu esnada balenim hep örgümün içerisinde kalacak. Sonra buraya batıyorum bir tane. Sonra geliyorum ortaya batıyorum. Sonra buraya batıyorum. Bunu yaparken mümkün olduğunca şu rafyayı açarak yapıyorum. Şu şekilde. Devam ediyorum. Bir tane
ortaya yapıyorum. Bir tane şuraya. Burada bunu yaparken şeyi artırmamaya aman dikkat edelim. İlmek sayısını artırmamaya dikkat edelim. Yoksa o tamamen şeyi bozar. Örgümüzün gidişatını bozar. Yani bu bittiği zaman da pardon. Bu bittiği zaman da 76 tane sık iğnem olması çok çok önemli. Evet. Evet, bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum. Bu arada elinde böyle bir malzemesi olmayanlar da olabilir. Hatta böyle bir malzemesi olmama ihtimaliniz olma ihtimalinden daha yüksek. O zaman da aynı şu kenarlarda yaptığımız gibi şey yapabilirsiniz. İpi yine 10 kat yapıp 12 kat yapıp nasıl görsel oluşturmak istiyorsanız o kadar kalınlıkta yapıp aynı bu işlemi yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu sıra sonuna kadar tamamlayıp geri geliyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Saydım 76 ilmeğim var. Sonra bu da buradan kaçmış. Şimdi bunları en son ayarlayacağım. Belki hani biraz çekiştirmem, uzatmam gerekir. En son keseceğim şu şeyleri, balenlerin fazlalıklarını. Şimdi yine bir alt sıralarda yaptığım gibi 2 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir boşluk bırakıp ikincisine yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir boşluk bırakıyorum. İkincisine yarım trabzan yapıyorum. Aynı aşağıda yaptığım işlemleri tekrar ediyorum. Ta ki ikinci balenimi takana kadar. Evet. İlmeklerimizi sayacağız. Sonrasında yine sıra sonunda şeyi kontrol edin. 38 tane, evet, 38 tane şöyle boşluğumuz olması gerekiyor. Eğer yoksa az veya fazlaysa bir yerde bir hata yaptınız demektir. Onu mutlaka düzeltip devam edin. Yoksa yamuk olur çanta. Güzel durmaz. Ben şimdi bunu yine ikinci balene gelene kadar aynı bu alt sıralarda yaptığım gibi örüp tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci balenimi takacağım ama öncesinde bir sayalım. Burada ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 7 sıra örmüştük. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördük. Toplamda da şöyle bir bakalım. Kaç santimetre olmuş? 14,5 santim olmuş. Şimdi balenimizi takacağız. Şöyle ilmeğimin önüne koyuyorum. Baleni şöyle azıcık sıkıştırayım. Hemen şuraya batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şu hemen her zaman battığım yere batıyorum. Sonra atlıyorum, boşluğa batıyorum, sık iğne yapıyorum. Buraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Boşluğa batıyorum, sık iğne yapıyorum. Şuraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Boşluğa ve buraya. Şimdi arkadaşlar ben burayı da tıpkı burası gibi tamamlayacağım, öreceğim. Sonrasında yine aynı burada yaptığım işlemi yapacağım. Burayı artık ben size göstermeyeceğim. Bittiği halini göstereceğim. Yapacağım şey bunun sonuna kadar getirmek. Toplamda 76 sık iğnem olacak. Buna dikkat edeceğiz. Üst sıraya çıktığımız zaman da 38 tane şöyle şeylerim olacak. Karelerim olacak. Buna da dikkat edeceğiz. Ölçüyü kaçırmadan yapacağız. Şimdi bunu bitirdikten sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada şu şeyden kafes kısmından örüp geri geliyorum.
Evet arkadaşlar, ben şimdi biraz önce videoyu çektim ama sessiz çekmişim. Yani mikrofonu açmadığım için ses çıkmamış. Şimdi size burayı ne yaptığımı anlatacağım. En son sizi burada bırakmıştım ikinci balenimi yaparken. İkinci balenimin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra şey ördüm. 7 sıra ördüm. Sonrasında bu sıraya tekrar balen taktım. Şimdi bir ölçelim kaç santim olmuş. Şu an 22 santim. Ben aslında şurayı falan da yapmıştım ama sonradan fark ettim sesin çıkmadığını. Söktüm, burayı anlatacağım. Çünkü burayı zaten biliyorsunuz artık nasıl yapıldığını. Şimdi ben bu çantamın şu kısmına sık iğne yapacağım. Sonra geleceğim buraya, şu kısmına balen takacağım ve burayı da sık iğne yapacağım. Şuralar benim fermuar takacağım yerler olacak. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu arada şu şeyi unutmuyoruz. Bu 76 tane sık iğne olacak. Ne az ne fazla ki denge bozulmasın. Yani şurayla şuranın sayısı farklı olursa bu çanta şöyle düz durmaz, şöyle eğri durur. Öyle olmasını istemiyoruz. Şimdi şunları da, balenleri de en son sabitleyeceğim ben. Şimdi şu boşluğumun içerisine sık iğnemi, en son yaptığım sık iğnemin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra geliyorum. Şuradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Sonra şu boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Burada direklere yapmayacağım, boşluklara yapacağım. Bir tane yapıyorum bu boşluğa. Sonrakine bir tane yapıyorum. Sonrakine 2 tane yapıyorum. Yani mantığım şu. Bir tane çift yapıyorum, 2 tane tek yapıyorum. Geliyorum, bir tane tek yapıyorum. İkinci teki yapıyorum. Ve buraya bir çift, yani buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi ben bunu birkaç defa denedim. Hangi şey hem büzdürmeyecek hem de çok geniş durmayacak. Bu en uygun dağılım oluyor. Bir çift, iki tek şeklinde. Bir tek, iki tek, bir çift. Bir, iki. Bir tek, iki tek, bir çift. Bir, iki. Ben burayı bu şekilde tamamlayıp şuraya gelene kadar örüyorum. Örüp geliyorum. Evet, burayı tamamladım. Şimdi burası 34 sık iğne oldu. Şimdi buraya şeyi takacağız. Balenimizi takacağız. Şöyle nasıl yapalım? Şu boşluğun içerisine bir sık iğne yapıyorum. Şu biraz gevşek kalmış. Bakın burası son yaptığım 34. sık iğne. Onu buraya koyuyorum ve şöyle buraya bir sık iğne yapıyorum. Sonra geliyorum şu trabzanımın üzerine yapıyorum. 2. Boşluğa 3. Buraya 4. Buraya boşluğa yani 5. Bir boşluğa bir trabzanı olacak şekilde bu balenimi de buraya takacağım. Burası 76 sık iğne olacak. Unutmayalım arkadaşlar. Bu çok önemli. Burası 76 olacak. Sonra döneceğim. Şuraya diğer fermuar dikeceğim diğer kenara da 34 tane sık iğne yapacağım. Şurada çünkü 34 tane yaptım. Burayla buranın, burayla da şuranın birbirine eşit olması gerekiyor. Ben şimdi bunu da tamamlayıp geliyorum. 76 ilmek oldu. Şimdi buraya da 34 tane sık iğne yapacağım. Yine biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar. Hemen şuraya bir tane 76. sık iğnemin içine bir tane. Şuraya bir tane, pardon, boşla. Şuraya bir tane. Buraya iki tane.
Şurada kalsın arada. 1, 2. Burada da aynı şekilde iki tek bir çift yapacağız. 1 tek, 2 tek, bir çift. 1, 2. Bir tek, iki tek ve buraya da çift yapacağız. Şuraya yapalım. 1, 2. Bunları birazdan arkaya çekeceğim. Bir tek, iki tek ve bir çift. Burayı bu şekilde örerek tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi dört kenarını da tamamladım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu balenleri kayıp aradan gitmemesi için şöyle benim bir pürmüzüm var. Çakmakla da olur bu. Şöyle şurayı yakıyorum. Şöyle şöyle çekiyorum alttan. Şuradan tutup çekeceğim. Evet, bu artık buradan kaçıp kurtulmaz. Aynı şeyi buna da yapacağız. Bir dakika şöyle öne alalım. Bunu da aynı şekilde yakıyorum. Evet, bunu da çekiyorum şimdi böyle. Evet, bu da burada takılı. Artık buradan çıkmaz. Zaten şeyleri taktığım zaman, fermuarını falan diktiğim zaman çıkmaz. Ama yine ben işi sağlam alayım istiyorum. Bunları da yapacağım arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra da şeyleri, fermuarını takacağım, dikeceğim buraya. Şimdi şunları da halledip geliyorum ben. Arkadaşlar şimdi ben balenleri yaktım, hallettim. Ama şu balenlerden kaynaklı bakın şuralarda şöyle eğrilikler var. Ben buraya bir sırada ilmek kaydırma yapmayı istiyorum. Şimdi bunu böyle kessem mi? Biraz uzun bir... Yok, keseyim, tamam. Şöyle kesiyorum. Sonra onu bağlayacağım. Şimdi geri dönüp ilmek kaydırma yaparsam görüntüm güzel olmayacak. O yüzden ben en baştan alarak ilmek kaydırma yapacağım. Onu da nasıl yapacağımızı göstereyim. Şimdi benim neresiydi? Köşem şurası. Buraya şöyle bir düğüm atıp geri çekiyorum. Ve bir zincir yapıyorum. Ve ilmek kaydırmaya başlıyorum. İlmek kaydırmayı biliyoruz. Şu. Bunu yaparken ilmek boylarımızı mümkün olduğunca eşit boyda yapmaya çalışalım ki görsel olarak daha düzgün dursun. Şunu da atlayıp sonra kendi başıma tamamlayacağım sırayı ama burayı birlikte bir görelim istiyorum. Evet, bakın şu an çok daha düzgün bir görüntü oldu. Dikişi de şunların arasından yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben burayı buraya kadar yapacağım. Sonra diğer tarafını da yine düzüne denk gelecek şekilde buradan başlayıp burayı da bir sıra ilmek kaydırma yapacağım ve geri döneceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben her iki tarafa da ilmek kaydırma yaptım. Daha düzgün bir görüntüm oldu. Şimdi bu benim ayarlanabilen fermuarım.
Bunu da kullanabilirsiniz. Bir de şeyleri var. Bunların şuraları kapalı olanlar var. Onu da kullanabilirsiniz. Benim biraz uzun vardı. O yüzden onu ziyan etmek istemediğim için bunu kullanacağım. Şimdi bunu şöyle şuraya şöyle önce teyelleyeceğim. Tamam mı? Teyel önemli. Önce teyelleyeceğim. Sonrasında da düzgün dikişle dikeceğim. Sonra bunu da karşı tarafa aynı şekilde teyelleyeceğim. Kontrol edeceğim. Eğer bir problem yoksa onu da dikeceğim. Yani şöyle bunu böyle, bunu da bu şekilde teyelleyip deneyeceğim. Sonra da dikeceğim. Evet arkadaşlar, nasıl olduğunu anlamadım ama bu parçada sessiz olarak çekmişim videoyu. Burada yaptığım şey şu. Ben tek tarafı, gösterdiğim tarafın sağlam dikişini yaptım. Şimdi karşı tarafın dikişini yapacağım. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, burada şu balenlerin birbirine denk gelmesini sağlamak. Bu çok önemli. Eğer böyle olmazsa eğri bir görüntü olur, simetrisi bozulmuş olur ve hiç hoş durmaz. Buna dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Buralarda ne anlattığımı hiç hatırlamıyorum. Ama herhalde diyorum ki yani buralar birbirine denk gelecek. Evet. Diyorum ki ilk olarak şu balenlerin denk gelmesinden başlayarak teyel atayım ki sorun yaşamayalım. Çünkü en baştan başlarsak belki oraya geldiğimde bir kayma yaşanabilir. Bu yüzden de böyle başlayalım diyorum diye düşünüyorum. Tamam. Burayı da bu şekilde teyelleyeceğim. Sonrasında da gerçek dikişini yapacağım. Bu arada farkındaysanız dublaj yapıyorum arkadaşlar. Sanki iyi de oluyor gibi geliyor. Evet, ben şimdi burayı hızlıca bir teyelleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben sağlamca diktim. Şöyle açıyorum, kapatıyorum, kontrol ediyorum. Herhangi bir sorun yok. Şimdi bu şeyi şuradan keseceğim. Biraz uzun keseceğim. Hani çok da kontrolü kaybetmek istemiyorum. En sonunda bunu şeyden geçireceğim zaten. Şimdi sökebilirim bunu. Dikişimi yapacağım çünkü. Şimdi şöyle ben bir pay ayırmıştım. Şey yaparken, ilmek kaydırma yaparken ipimden pay ayırdım ki bunu dikebileyim. Şimdi benim sayılarım zaten birbirine denk. O yüzden şu ortada, yani şu bozuk kısmı var diye onu şöyle yukarısına alıyorum ve herhangi bir yerden 3 aşağı 5 yukarı bir yerden tutturmaya başlıyorum, dikmeye başlıyorum. Şöyle yapacağız şimdi. Bir bunun altından geçeceğim. Bir bunun altından geçeceğim. Şu ilkini 2 defa yapacağım ki sağlam olsun. Söktüm, pardon. Diktiğim yeri geri çekmiş oldum. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Sonra bir sonrakine. Bakın şuraya yapmıştım. Şuradan geçirmiştim. Şimdi bundan geçireceğim. Burayı ama dediğim gibi sıkılaştırmak için bir tane daha aynı işlemi yapıp böyle devam edeceğim. Evet. Şimdi bir buradan, bir buradan. Sonra bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Evet, bunu bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Bir buradan, bir buradan.
Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar birleştireceğim. Şöyle yaparken ilmekleri de düzeltebiliriz. Tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle ben şimdi burayı tamamladım. Diktim. Gayet güzel oldu. Fermuarımı da taktım. Şu parçasını da içeri koydum. Şimdi sıra geldi bu tarafı dikmeye. Yine ben burada da bıraktığım parça, ay tembel terzi işi tam. Upuzun bir ip bırakmışım. Bu kadar uzun bırakmaya gerek yok tabii ki. Ben biraz keseyim, bu işimi beni daha da zorlaştıracak yoksa. Şimdi aynı şeyi bu tarafta da yapacağım. Ne yapıyorum? Şimdi bunu şöyle tam karşısına 3 aşağı 5 yukarı karşısına gelecek yere hemen takıyorum. Bu ipimi geçiriyorum. Sonra da dik. Burada da anlamadığım şekilde videonun sesi kısık çıkmış. O yüzden yine sonradan seslendiriyorum. Arkadaşlar burada yapacağımız şey de aynı şekilde bir o taraftan bir bu taraftan karşılıklı olarak ilmeklerimizi altından geçirerek dikişimizi tamamlamak. İlk kısmında yine dikişimi sağlamlaştırmak adına 2 defa yapıyorum. Ve bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben dikme işimi tamamladım. Gayet güzel oldu. Evet, şimdi şu içerideki fermuarın açık olan kısımlarını dikeceğim ki daha sonrasında kopmasın diye. Bunu sizler de en son birleştirin. Ve çanta sapımı şimdi takacağım. Şöyle yanlara gelecek şekilde tutturacağım dikişle. Evet, şimdi şu kemer kısmını çıkartıyorum işim daha kolay olsun diye. Şu şekilde yerleştirip çantamın sapını dikeceğim. Konumu önemli, eğri olmaması önemli. Yaparken buna dikkat edelim. Sizin çanta saplarınız farklı olabilir. Farklı bir sap kullanabilirsiniz. Aynısını zaten bulmak hani çok da kolay bir şey değil biliyorum. Siz de bu şekilde dengesini koruyarak, eğri olmadan yani tam ortalayarak dikerseniz güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şey bitti. Çantamın saplarını da geçirdim, diktim kenarlarını. Gayet güzel oldu. Şimdi son dokunuşumuzu da yapalım. Benim şöyle bir handmade yazım var, metal. Onun için şöyle bir sıra sık iğne ördüm. Şöyle bir kahverengi iple siz de yapabilirsiniz. Eğer elinizde deri parçanız varsa ona da yapabilirsiniz. Elimde deri parça şu an için yoktu. O yüzden de ben böyle bir örgü yaptım. Kaç sık iğne? 2, 4, 6, 8, 9 sık iğne. Yani 10 zincir çekip bir sıra 9 sık iğne yaptım. Şimdi bunun şeylerini, kancalarını şunu şöyle geçiriyorum. Şöyle olacak. Ve bunu da alacağım. Nereye takalım? Şuraya takalım. Çok yakıştı. Bu normalde markasında yani orijinal markada burada kendi markası var ama ben çok tercih etmiyorum işin gerçeği şeyi. Yani o
öyleymiş gibi olmasını sevmiyorum. O yüzden de handmade takmayı tercih ediyorum ama size göstermek için bazı markaların logolarını da aldım. Onları da göstereyim. Evet, böyle oldu. Ben şimdi bunu taktığım halini de sizinle paylaşırım. Görürsünüz. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi buna bir iki de charm yapacağım. Onlara da bayılacağınızı düşünüyorum. Bitti. Bakın. Evet, gayet güzel oldu. Şunu gördünüz mü? Ben bunun yanına bir şey daha yapacağım. Sonra onun videosunu da paylaşacağım sizinle. Çok güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok beğendim. Çok tatlı oldu. Orijinali de çok aynısı yani. Biz çok daha ekonomik olarak yaptık bunu. Eğer siz de beğendiyseniz yorumlar kısmında benimle paylaşın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz biçimde abone olabilirsiniz. Yaptığım çalışmaların ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da kanalıma, videolarımı paylaşabilirsiniz. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.